Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir yapmadığımız bir video ile yine birlikteyiz. Yeni bir ürün incelemeyle birlikteyiz ve birlikte bir multimetre inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu multimetremiz daha önceki incelediklerimizden biraz daha farklı. Zaten kutu üzerinde özellikleri de yazıyor. İsterseniz kutuyu açalım ve gelin birlikte ürüne yakından bakmaya başlayalım. Kutunun içerisinden çıkan her şeyi masanın üzerine aldım arkadaşlar. Bu şekilde bir taşıma çantası ve saklama kılıfı olarak da kullanabilirsiniz. Bir çanta geliyor. Bir kullanım kılavuzu geliyor. Bu şekilde şöyle gösterelim. Buralardaki işaretlerin ne anlama geldiğini ve nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor. Ve iki tane de standart silikon prop çıkıyor arkadaşlar. Bunlar oldukça kaliteli. Uçlarını da şöyle göstermek istiyorum. Gayet kullanışlılar bu şekilde. Uçlarını korumak için yine silikon parçalarımız var. Gelin birlikte multimetremizi çalıştıralım. Kutu içeriğinden pil çıkmıyor arkadaşlar. Pilleri hemen bu kısımdan siz kendiniz yerleştiriyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. 3 adet pil ile çalışıyor. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açılıyor ve bir grafik ekrana sahip. Şöyle diğer fonksiyonlarını da gösteriyorum. Bakın buradan akım ölçebilirsiniz. Daha doğrusu milivolt seviyesinde voltaj ölçebilirsiniz. DC. Buradan voltaj ölçebilirsiniz. Buradan alternatif akım gerilim ölçebilirsiniz. Bakın buradan da yine frekans ölçebilirsiniz. Bu multimetrelerde en sevdiğim özelliklerden bir tanesi burası arkadaşlar. Buraya aldığınızda kapasitör, diyot ya da direnci buradaki fonksiyon üzerinden ölçebiliyorsunuz. Herhangi bir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Multimetre otomatik olarak sizin neyi ölçtüğünüzü algılayarak arkadaşlar burada kendisini ayarlıyor. Bu şekilde bakın yine buradan 10 ampere kadar akım ölçebilirsiniz. Ve buraya getirdiğinizde de multimetremiz kapanıyor. Çok fazla detaylarından bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Bu multimetrenin en büyük özelliğinin içinde bir dahili osiloskop barındırması olduğunu söyleyebilirim. Bakın buradaki şunu voltmetre kısmını alalım. Bakın buradaki butona uzun basarak osiloskopa geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan dalga formunu, frekansını ve diğer bilgilerinizi ya da ölçtüğünüz cihaza ait diğer bilgileri buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir dahili osiloskop üzerinde barındırıyor. Ve bu bilgileri örnek veriyorum o anki ekran görüntüsünü ve belirli bir süreye kadar olan hareketleri yine kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra tekrardan bu kayıtları izleyebiliyorsunuz. Size böyle bir imkan sağlıyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. Buradaki tuşa basarak da yine bir önceki fonksiyonla arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu arada cihazın pilleri zayıflamaya başlamış. Onu da burada kırmızı bir pil işaretiyle bize gösteriyor. Bu arada arkadaşlar ürün Banggood'dan geliyor. Yine açıklamalar kısmında ürüne ait satın alma linkini ve indirim kuponlarını bulabilirsiniz. DC gerilim ölçmek için küçük bir test yapacağım. Şimdi ayarlı güç kaynağıma multimetremi bağlayalım. Ortamdaki ışığı biraz azalttım arkadaşlar. Bu sayede olan biteni daha rahat bir şekilde görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Şu anda ayarlı güç kaynağından gelen kabloları gördüğünüz gibi multimetre proplarına bağladım. Güç verelim arkadaşlar. Şöyle bakın DC olarak gerilimi ölçüyor. Üstelik 3 haneli olduğu için daha hassas bir şekilde gerilim gösterebiliyor arkadaşlar. Örneğin 1.69 volt burada daha hassas bir ölçüm yapabildiğimiz için 1.705 volt olarak rahatça gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde gerilimimizi grafik ekran üzerinden rahatça okuyabiliyoruz. Bakın şu anda 30 volt seviyesine çıktığım için artık burada bir voltajın yüksek olduğunu gösteren bir işaret ve sesli bildirimle birlikte yine gerilimi ölçmeye devam etti. Multimetrenin ekranını şöyle yakından tekrar gösteriyorum. Oldukça şık arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştıralım.
oldukça kaliteli grafiklere sahip. Bakın şöyle 27 volttan sonra uyarı veriyor sanırım. 24 volttan sonra veriyormuş. Bakın artık voltajın yüksek olduğunu bize bildirdi arkadaşlar. Bakın buradaki R tuşuna basarak osiloskopa geçiş sağlıyorum. Gördüğünüz gibi gerilim arttıkça, bu DC bir gerilim olduğu için burada düz bir çizgi görüyoruz. Gerilim arttıkça buradaki grafiğimiz de yukarıya doğru hareket ediyor. Bu şekilde basitçe gösterebiliriz. Negatif bir gerilim olsaydı bu sefer aşağı doğru hareket edecekti. Bakın propları ters bağlayacağım şimdi. Bakın şöyle. Şu an bağlantıyı oluşturdum. Bakın şimdi ters bağlantı olduğu için negatif yönde buradaki grafiğimiz hareket ediyor. İsterseniz alternatif akımla birlikte grafiğin nasıl hareket ettiğini birlikte gözlemleyelim. Arkadaşlar multimetreyi uzun uzun anlatmadım. Yani diğer multimetrelerin yaptığı her şeyi zaten bu yapabiliyor. Ekstra olarak içerisinde dahili bir osiloskop barındırdığını söyledim. Özellikle bu dahili osiloskopu göstermek istiyorum. Zaten bu multimetrenin en büyük özelliği de bu. Şu anda DC akım konumuna aldım. Burada alternatif akımımız var arkadaşlar. Şu anda alternatif akım için prize gördüğünüz gibi temas ettiriyorum. Bu arada çarpılmamaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Buradaki grafiğin ekrana sığması için buradan gerekli ayarları yapıyorum arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi görebileceğimiz bir seviyeye alalım. Bakın şu anda alternatif akımı ve tam sinüs olduğu için sinüs dalgasını osiloskopumuzun ekranında görüyoruz. Ekrana biraz daha yaklaşacağım. Arkadaşlar ekrana biraz daha yaklaştığımda frekansını da burada net bir şekilde görüyoruz. Bakın 50 Hz'lik frekansımız buradan. Yine gerilimimiz burada şu an 215 voltluk bir gerilim varmış. Ve dalga şeklini örneğin bu şu anda prizden alıyorum. Tam sinüs bir dalgaya sahip kare dalga bir inverter olsaydı buradaki dalga şeklinin daha farklı olduğunu ya da işte modifiye sinüs bir inverter olsaydı onun da sinüs dalgasının şeklini burada görmüş olacaktık. Dediğim gibi bu ürünün en büyük özelliği içinde dahili bir osiloskop barındırıyor olması. Buradan yine normal osiloskop moduna geçebiliyoruz arkadaşlar. Şu an 227 voltluk gerilimi gösteriyor arkadaşlar. Buradan bu bilgiye erişiyoruz. Bakın şuradaki R tuşunu kullanarak osiloskop ve normal multimetre modu arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ürüne ait satın alma linkini ve alabilirsem indirim kuponunu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Özellikle böyle taşınabilir, portatif anlamda bir osiloskopa ihtiyacınız varsa, yani multimetre ve osiloskopu bir araya getirdikleri harika bir uygulama olmuş. Dediğim gibi ürünün satın alma linkini ve indirim kuponunu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Özellikle şebeke elektriği ile ilgilenen ya da küçük cihazlardaki kristalleri kontrol eden arkadaşların oldukça işine yarayacağını düşünüyorum bu osiloskopun arkadaşlar. Çok profesyonel değil ama özellikle osiloskopun olmadığı yerlerde hayat kurtaracak bir fonksiyon. Bunu belirtmem lazım. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.